הגעת לי בנשק, ובזמן מלחמה אתה לא שומע עברית? אתה לא שומע עברית? תעוף במקום אני אומר לך. Az önce izlediğiniz görüntüler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere hayatı zindan eden radikal Yahudi yerleşimcilere aitti. Şimdi de Gazze'de İsrail destekli silahlı çeteleri görüyorsunuz. Arada aslında pek bir fark yok. Her iki taraf da İsrail'e hizmet ederek Filistin topraklarında kaosa zemin hazırlıyor. Yani İsrail bu çete stratejisini artık sadece Batı Şeria'da değil, Gazze'de de uyguluyor. Üstelik bu kez yerleşimciler değil, doğrudan yerli figürler kullanılıyor. Hamas, İsrail ordusunun yanı sıra artık bu çetelere karşı da bir savaş veriyor. İsrail'e bağlı yerli milislerden oluşan bu yapı dışarıdan sahada yerel bir güç gibi sunuluyor. Ancak taktikleri Batı Şeria'daki radikal Yahudi yerleşimcilerle benzer. Yakıp yıkma, gözdağı verme, İsrail askerlerinin işlerini kolaylaştırma, yerinden etme ve toplumsal düzeni bozma. Yani amaç sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir yıpratma yaşatmak. Halkın direnme iradesini kırmak ve mücadele kapasitesini içeriden çökertmek. Refah'ın doğusunda küçük bir bölgede etkisini gösteren bu grup uyuşturucu kaçakçıları, yardım yanmacıları ve Mısır'daki silahlı yapılarla bağlantılı milislerden oluşuyor. Özellikle kritik öneme sahip Kerem Şalom sınır kapısı yakınlarında yardım güzergahlarını kontrol ediyorlar. Yani İsrail'in Gazze'deki yürüttüğü soykırım ve yıkımın aslında bir son halkası olarak görmek lazım. Doğrudan İsrail tarafından silahlandırılan, fonlanan ve korunan bir çeteden bahsediyoruz. Yasser Ebu Şebab çetesi. Grubun adı ise Halk Güçleri. Tahminlere göre 100 ila 1000 arasında milise sahip. Aralarında eski DAEŞ'ların da bulunduğu belirtiliyor. İsrail'den aldıkları fonlarla saflarına adam kazandırma arayışındalar. Liderleri ise Yasser Ebu Şebab. Kendisi geçmişte hapis yatmış bir suçlu, şimdi ise Gazze'de etkin bir çete lideri. Hamas hapishanelerinden milis komutanlığına yükseldi. 2024'ün sonlarında İsrail'le anlaşarak silahlı bir çete kurdu. Yani resmen hem Amerika hem de İsrail'in Filistinlilere karşı kullandığı bir kukla. Kendi kararlarını almıyor, sadece emirleri uyguluyor. Sahnedeki oyuncu o ama senaryoyu yazan başkası. Bir halkın iradesini değil, başka ülkelerin çıkarlarını temsil ediyor. Ebu Şebab'ın çetesinin Refah'ın doğusunda kurduğu insani yardım kampları bu çetelerin güvenlik noktası adı altında kontrol ettiği bölgelerde inşa ediliyor. Açlıkla mücadele eden sivillere yardım paketi vaadiyle bu alanlara geçmeleri çağrısı yapılıyor. Ama aslında bu kamp alanları bir tuzak gibi işliyor. Çünkü asıl amaç insanları Gazze dışına, özellikle de Sina'ya, oradan da dünyaya yönlendirmek. İsrail'in oluşturduğu bu tablo aslında doğrudan demografik mühendisliğe dayalı bir strateji. Çeteler üzerinden hem toprağı Filistinlilerden arındırıyor hem de ortaya çıkan insani tabloyu kendi siyasi hedefleri için kullanıyor. Bundan sonraki aşamada Gazze'lilerin Gazze'yi terk etmesi için, parantez içerisinde gönüllü olarak göç etmesi için İsrail'in kullandığı bir aparat olarak da okumak lazım. Çünkü İsrail Gazze'nin 2,2 milyon nüfusunun yaklaşık 300 binini öldürdü. Şu an resmi rakamların en az 5-6 katı ölü sayısı söyleyebiliriz. Bunu olabildiği kadar fazlalaştırıp Gazze nüfusunun yarısını sürmek istiyor. Sürmesi için de Gazze'de yaşamı imkansız hale getirmesi lazım. Bunun için de Yasser Ebu Şebab ismindeki çete çok kullanışlı bir aparat. Hamas'a bağlı mahkeme Ebu Şebab'a 10 günlük bir mühlet verdi. Bu sürede teslim olmazsa gıyabında yargılanacak. Hakkında 3 ağır suçlama var. Düşmanla işbirliği yapmak, silahlı çete kurmak ve silahlı isyana kalkışmak. Onu saklayıp koruyanlar da yasal sorumlulukla karşı karşıya kalacak. Filistinli direniş grupları Ortak Operasyon Odası Ebu Şebab'ı kiralık bir hain olarak tanımlıyor. Geçtiğimiz ay örgüt sosyal medyada da sahneye çıktı. Yeni bir logo, profesyonel tanıtım videoları ve Facebook sayfalarıyla kendilerini teröre karşı hakikatin sesi olarak tanıttılar. Bu reklamların hemen ardındansa İsrail'den çarpıcı bir açıklama geldi. Ebu Şebab'ın silahlı grubuna doğrudan silah verdiğini itiraf etti. Bu durum Hamas'ı içeriden zayıflatmak için kurulan planlı bir kaos stratejisiydi. Peki İsrail'in desteklediği çete lideri bu adam kim? 1990'ların başında Refah'ta doğdu. Kökleri Gazze ve Sina'ya uzanan Tarabin kabilesine dayanıyor. Henüz genç yaşta okulu bırakıp kaçakçılıkla tanındı. Sigara, uyuşturucu ve yasa dışı mallar taşıyarak Mısır ve İsrail sınırlarını mesken tuttu. Ama hayatı 2015'te değişti.
Hamas tarafından yakalandı ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle tam 25 yıl hapse mahkum edildi. Bir süre sonra sahneye yeniden çıktı. Ekim 2023'te İsrail'in yoğun bombardıman altında kalan Asla hapishanesinden kaçtı. Kaçtıktan hemen sonra rotasını Kerem Shalom sınır kapısına çevirdi. Burada yüzlerce silahlı adamdan oluşan yeni bir örgüt kurdu. İsrail yanlısı hesaplara göre bu örgütteki militanlar insani yardımları korumakla görevli gönüllülerdi. Peki asıl gerçekler nasıl bir tablo çiziyor? Yani bu Yasser Arabab çetesi yani Gazze'de geçmişte Hamas yönetimi tarafından çeşitli suçlardan tutuklanmış ve savaşın ardından cezaevinden çıkmış isimler. Kadrosu çok karışık, adli, sicili kabarık suçlar işlemiş insanlar var. Sina'daki yani Mısır tarafındaki DAEŞ saflarına savaşmış kişiler var. Gazze'de yine silah kaçakçılığı ile uğraşan kişiler, organize ağlar var. Sayı olarak çok net bir şey söylemek mümkün değil ama yani Hamas'ın 30 bin 40 bin sayısının imkansız olduğunu söyleyebilirim Yasser Arabab'da. Muhtemelen 300-500 bin civarındadır rakam. Yani o kadarı da geçmiyordur diye düşünüyorum. İsrail desteğiyle şekillendiriliyor tabii. Doğrudan Hamas'ın sivil ve güvenlik yapısını zayıflatmayı hedefliyor bunlar. Tam anlamıyla bir paramiliter grup. Örneğin Birleşmiş Milletler'e ait sızdırılan bir yazışmada çetenin üssü bir yardım kampı değil, aksine İsrail askerlerinin koruduğu askeri düzene sahip bir merkez olarak tanımlanıyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nden Muhammed Şehade'ye göre bu yapı, Birleşmiş Milletler'in yardım kamyonlarını yağmalıyor, bu yardımları kara borsada satıyor. İsrail için istihbarat topluyor ve boşaltılan bölgelerde İsrail adına faaliyetler yürütüyor. Yardım kamyonlarının şoförlerine göre de çete üyeleri sevkiyatları durdurup malları zorla boşaltıyor. رحنا على الساعة 4 الصبح لما روحنا اليوم صار كمين يعني بقينا في الأراضي طلعونا كان يسرب شباب على شاطئ البحر صفونا ضوابير وصاروا عداء ما يجيبوش يا جماعة السرية شفت بالدين وانا صرت عالج الشباب يعني اربط ونودي على الصليب. Ebu Şebab da bazı yardım kamyonlarına el koyduklarını itiraf etmişti. Hatta 2 Mayıs'ta Gazze'de çete üyelerini kovalayan polis memuru Esad El-Kafarna bir restoran yakınında İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Yani İsrail bu çeteye saldırmaya çalışan herkesi hedef alıyor. Şebab ve ekibi İsrail'in özel birlikleri gibi hareket ediyor. Çete, kamyonları Kerem Shalom'un sınır noktasından girdikten kısa bir süre sonra durdurup kontrol ettiği binalara götürüyor. Görgü tanıklarına göre o binaların çevresinde İsrail tankları var. Ancak kasıtlı olarak tüm bunlar İsrail tarafından görmezden geliniyor. Yani İsrail ordusu için bu durum Gazze'yi dolaylı olarak aç bırakmanın bir yolu. İsrail ve Amerika destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı ile de işbirliği yaptıkları iddiaları var. Keyfi olarak halka ateş açan Amerikan paralı askerlerinin görev yaptığı vakıftan bahsediyorum. Hatta geçenlerde bir Amerikan askerinin sivillere ateş açması ve diğerinin de "İşte bu be oğlum" dediği görüntüler gündem olmuştu. Vakıf çeteyle çalıştığını reddetse de CNN'e konuşan bir diplomat doğrudan ya da dolaylı temasların kurulduğunu söyledi. Peki Netanyahu liderliğindeki İsrail neden kendi elleriyle bir çeteyi silahlandırdı? Aslında cevabı bizzat başbakan verdi. מצד גורמי הביטחון אנחנו הפעלנו חמולות בעזה שמתנגדות לחמאס. מה רע בזה? זה רק טוב. Buradaki kelime oyununu siz de fark ettiniz mi? Çeteler yerine aşiretler diyor. Orta Doğu'da aşiret kavramı çoğu zaman yerel meşruiyeti, toplumsal tabanı ve tarihi bir yapıyı temsil eder. Çete ise gayrimeşru, çıkar amaçlı ve düzensiz yapılarla özdeşleşir. Netanyahu'nun kelime seçimi işte bu açıdan önemli. Bu söylem hem içeride Hamas karşıtı grupları meşrulaştırmak hem de dışarıda bakın Gazze halkının bir kısmı bizimle algısı yaratmak için bir strateji olarak okunabilir. Kısacası Netanyahu'nun cümlesindeki kelime oyunu tesadüf değil. Hem algı yönetimi yapıyor hem de kirli işbirliklerinin üzerini söylem mühendisliğiyle örtmeye çalışıyor. Ayrıca sözleri sahadaki vekil savaş stratejisinin artık gizlenmediğini gösteriyor. İsrail'in bu çeteye verdiği silahlar arasında Hamas ve Hizbullah'tan ele geçirilen Kalaşnikovlar ve tabancalar da var. İsrail tüm bunlarla Gazze'de bazı operasyonel durumlarda askeri ve siyasi maliyetlerden kaçmak istiyor. Bu sebeple savaşın yükünü yerel vekil yapılara devrediyor. Böylece kayıplarını azaltıyor. İsrail'in Gazze'deki bu çeteyi desteklemesinin 3 ayağı var. Birincisi İsrail Gazze'de kendi koordine ettiği bir kaos inşa etmek istiyor. Özellikle
bu çetenin insani yardımın dağıtılmasını ve girişini engellemesi üzerinden İsrail Gazze'deki sivillere büyük bir kaos mühendisliği icra ediyor. İkinci ayak bence İsrail 7 Ekim'den beri icra ettiği çocukları, kadınları, yaşlıları, hastaneleri, baskınları biliyoruz. Yani bir soykırım var. BM tarafından da raporlandı. Bu soykırımı gölgelemek istiyor. Yani aslında Gazze'de bir kriz var, bir kaos var. Bu İsrail tarafından değil, Gazze'deki gruplar tarafından inşa ediliyor. Yani kendi soykırımını gölgelemek istiyor. Üçüncüsü bence İsrail burada devam ettirdiği işgali de yeni bir format kazandırıyor. Yani kendi askerleri üzerinden değil, yerel milis, paramiliter gruplar, adli olarak çok sicilleri karma karışık, kirli olan aktörleri destekleyerek bir anlamda işgale yeni bir format kazandırmak istiyor İsrail. Güvenlik uzmanı Andreas Krieg'e göre çete Hamas'ı birden fazla cephede savaşmaya zorluyor. Her ne kadar halk arasında işbirlikçi suçlular olarak görülüp meşruiyetleri sorgulansa da bu yapının bir işlevi de Hamas'ı içeriden istikrarsızlaştırmak. Ebu Şebab'ın çetesinin ve Hamas'ın silahlı kanadının şiddetli çatışmalar yaşadığı da oluyor. Çete geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 50 üyesinin Hamas tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Hatta bu çatışmalarda İsrail'de büyük bir rol oynuyor. Çeteye hem yerden hem havadan destek veriyor. Son olaylarda çeteyle çatışan Hamas üyeleri İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ebu Şebab'ın İsrail'e kurduğu temas artık gizlenemez hale gelince kendi aşireti bile ona sırtını döndü. 2 hafta önce yayımlanan açıklamada aşiretin yaşları açık bir dille şöyle dedi: Yasir Ebu Şebab'ı ve onunla birlikte hareket eden aşiret üyelerini tümüyle reddediyoruz. Halkımızın özgürlük mücadelesine omuz vermiş bir aşiretin adını bir kişinin lekelemesine izin vermeyiz. Yani tabii ki de Gazze'de Hamas'a ve 7 Ekim'e karşı bazı eleştiriler var. Ara sıra insanlar sokağa çıkıyor. Fakat asıl meselenin İsrail işgali olduğu Gazze halkı arasında bir uzlaşı. Yani Hamas'ı veya 7 Ekim'i parantez içerisine alırsak İsrail'i eleştiren daha büyük bir kesimin olduğunu söylemek lazım. Bundan ötürü Gazze'deki Yasser Ebu Şebab'a karşı kahir ekseriyetin oluştuğunu söylemek lazım. Çünkü insani yardımı engelleyen, insani yardımın dağıtımını engelleyen, İsrail adına olan bir aktör Gazze'de konsensus üzerine varılması imkansız bir aktör. Dolayısıyla hiçbir şekilde Gazze halkını desteklemediği bir aktör. Aynı zamanda kendi aşiretinin de desteklemediği, çünkü yani hayata geçirilmesi imkansız bir proje üzerine kendini bina etmiş bir aktörden bahsediyoruz Yasser Ebu Şebab. Bu da doğrudan İsrail'le işbirliği yapan Gazze'lilerin nazarında hiçbir anlamı olmadığını da söylemek lazım. Bu çetenin yalnızca İsrail'den destek alıp almadığı sorusuna dair henüz kesin bir bilgi yok. Ancak Andreas Krieg'in işaret ettiği bazı detaylar bu şüpheyi canlı tutuyor. Örneğin çeteye bağlı bir milis yakın zamanda Gazze gibi abluka altında bir bölgede kolay kolay görülmeyecek türden bir aracı kullanırken görüntülendi. Önce videoyu bir durduralım. Kameranın önünde bir Isuzu marka araç ön tamponunda Şarika plakası taşıyor. Burası Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir şehir. Krieg'e göre bu küçük ama çarpıcı ayrıntı, çetenin BAE destekli başka ağlarla da bağlantısı olabileceği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Özellikle BAE'nin Libya'dan Yemen'e, Sudan'dan Mısır'a kadar pek çok ülkede İslamcı karşıtı milislerle doğrudan ya da dolaylı temaslarda bulunduğu biliniyor. Dolayısıyla bu destek doğrudan değilse bile Ebu Şebab'ın ortaya koyduğu Hamas karşıtı tutumla örtüşen çıkarlar üzerinden şekillenmiş olabilir. Öte taraftan hemen aracın yan tarafında taktik yelek giymiş kamuflaj pantolonlu bir adam keleşiyle yolun ilerisine doğru atış yapıyor. Muhtemelen bir TikTok videosu için poz kesiyor. Savaş alanlarında böyle tipler çok görürsünüz. Cepheden veya oradan buradan videolar çekerek sosyal medyada paylaşırlar. Ama bu görüntü dünyanın öbür ucundaki açık kaynak istihbaratı araştırmacıları için paha biçilmez bir veri kaynağına dönüşüyor. Arka plandaki binalar, zemin yapısı ve bitki örtüsü vesaire. Bu görüntünün Gazze'nin hangi noktasında çekilmiş olabileceğine dair ipuçları veriyor. Konu hakkında araştırma yaparken bir X hesabının milisin konumunu bulduğunu gördüm. Görüldüğü üzere milis bu videoyu Facebook hesabında paylaşmış. Böylece videoyu çektiği konumda tespit edilmiş. Önce koordinatları alalım. Haritada arattığımızda konum Gazze'nin güneyindeki Refah çıkıyor. Peki bu çete savaş sonrası Gazze'de söz sahibi olabilir mi? Ne sayıları yeterli, ne siyasi ağırlıkları var, ne de halk nezdinde meşruiyetleri. Üstelik İsrail'le olan açık ilişkileri onları toplumun gözünde daha da itibarsız hale getiriyor. Bu yüzden herhangi bir sivil yönetim üstlenmeleri mümkün değil. Yerel Maariv gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar,
Ebu Şebab'ın çetesine verilen desteğin sadece kısa vadeli bir taktik hamle olduğunu ifade etti. Ancak Krieg başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. İsrail'in geçmişte de benzer şekilde kısa vadeli çıkarlar uğruna sahaya sürdüğü bazı yapılar zamanla kontrolden çıkıp kendi politik varlıklarını inşa ettiler. Frankenstein misali meydana getirilen bu yapılar büyüyüp kendi başlarına hareket etmeye başladılar. İsrail bu çeteleri destekleyerek yalnızca Hamas'ı değil, tüm Gazze'yi istikrarsızlaştırmayı hedefliyor. Açlık, korku ve kaos. Tüm bunları kendi eliyle beslediği silahlı yapılar üzerinden yaymaya çalışıyor. Ebu Şebab'ın çetesi yardım dağıtımını engelleyerek veya yönlendirerek sivilleri belli bölgelere zorla yönlendiriyor. Bu durum da İsrail'in hedeflediği göç planının sahadaki aracı haline geliyor. Ebu Şebab bugün İsrail'in taşeronu. Ama Filistin halkı tarih boyunca işbirlikçilerle değil, işgale direnenlerle birlikte oldu. İsrail'e bağlı yerli milislerden oluşan bu yapı dışarıdan sahada yerel bir güç gibi sunuluyor. Ancak taktikleri Batı Şeria'daki radikal Yahudi yerleşimcilerle benzer. Yakıp yıkma, gözdağı verme, İsrail askerlerinin işlerini kolaylaştırma, yerinden etme ve toplumsal düzeni bozma. Yani amaç sadece askeri değil, aynı zamanda psikolojik bir yıpratma yaşatmak.